Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, aici la Sănătatea Fără Frontiere. V-am obișnuit deja săptămânal în studioul Observatorul Prahovean din Istanbul, prin intermediul StreamYard, medici de top din Turcia. Tema pe care o vom aborda astăzi alături de domnul Dr. Turhan San face referire la operația de rinoplastie, operația de remodelare a nasului. Hello, Dr. Turhan San. Nice to see you. Nice to talk to you. How are you? Thanks. I'm fine. And you? Dr. Turhan San will start our interview today with my first question, which is what is a rhinoplasty surgery and at what age is it performed? Please tell us. Yeah. Evet. Rinoplastie ameliyatı burun şeklinin burun içindeki kemik ve kıkırdakların yapılarında değişiklik yapılarak estetik olarak düzeltilmesi ameliyatıdır. Aynı zamanda nefes almada problem varsa bu ameliyatta nefes alma problemi de kıkırdakların düzeltilmesiyle düzeltilebiliyor. Eğer kemik gelişimi tamamlanmışsa kızlarda en az 16 yaşından itibaren, erkeklerde de en az 17-18 yaşından itibaren rinoplasti ameliyatı yapılabilir. Bu rinoplasti ameliyatının üst yaşı yoktur. Yani kızlarda 16-17 yaşından itibaren ya da erkeklerde 17-18 yaşından itibaren her yaşta yapılabilir. So rhinoplasty surgery is a kind of aesthetically correct shape of the nose by changing its structures, the bone structures and cartilages inside of the nose. So and if there is any breathing problems, so this will help to solve that problem also. The age, perfect age to start is for men it's 16 and for girls it's 16, for men it's 17 and 18. Between that age it will be perfect age to start doing the rhinoplastic surgery. And there is no limit for upper ages. I understand. Please tell me what should be considered before and after a rhinoplasty surgery. Rinoplasti ameliyatı özellikle bir ameliyat olduğu için 10 gün öncesinden aspirin ve türevi ağrı kesiciler, kan sulandırıcı özelliği olan ilaçlar, bitki çayları, alkol ve sigara kullanımı, enerji içecekleri içmek ve özellikle kiraz yemek kanı sulandıracağı ve kanamayı arttıracağı için ameliyat tarihinde 10 gün önce bunları kesmek gerekiyor. Ameliyat sonrasında ise en az 1 ay olmak üzere orta ve ağır sporları yapmak, en az bir ay olmak üzere havuza ve denize girmek enfeksiyon riskini arttırabileceği için sakıncalıdır ve en az 1 ay gözlük takılmamalıdır. En az bu 3 aya kadar da uzayabilir. So before surgery, the 10 days before surgery, they don't advise to use aspirin, any diuretic medicine, painkillers, blood thinners, and the herbal teas. Especially, you shouldn't eat the cherries because they may cause much more bleeding than normally. Cherries, you said? Cherries? Yes, cherries. Yes, sure. Cherries should not be eaten because it will increase the bleeding. And after surgery, they advise to not taking heavy sports, not going to pools, seas, because they may cause the infections. So it can take about 2 months. So for a month, you shouldn't avoid that sports, going pool and seas. I understand. And my next question for you, Dr. Turhan San, is what is piezorhinoplasty?
Piezo özellikle son yıllarda popüler hale gelen bir alettir. Rinoplasti ameliyatları sırasında kullanılır. Bu aletin özelliği ultrasonik ses dalgaları burnu şekillendirmesi ve hiçbir şekilde de damarlara, sinirlere ve yumuşak dokulara zarar vermemesidir. Bu piezo aleti çıktıktan sonra törpü gibi kesici, kırıcı aletler kullanmıyoruz. Bu yüzden kanama riski, ameliyat sonrası kanama riski, morarma riski, enfeksiyon riski daha azdır ve hastaların iyileşmesi ve sosyal hayata dönmeleri daha kısa sürede olmaktadır. So the piezo rinoplasty is getting more popular these days. So this is a kind of this rinoplasty works with ultrasonic waves, with their help we can change the shape of the nose. So instead of using instruments that such as cuttings, crushers or rasps, what is that? We use the ultrasonic sound waves. So because that we don't use that instruments, we don't damage the vessels, nerves, and the soft issues of the nose. And that's no pain. Yeah, that's why for the patients to come in their daily life, routine life, it will be much more fast than normal rhinoplastic surgery. Okay, please tell me, doctor, what is a revision rhinoplasty and how is it performed? Revizyon rinoplasti daha önceden rinoplasti olup ameliyattan istenilen sonucu alınamadığı veya daha sonra ameliyat olup herhangi bir travma geçiren hastalarda yapılan bir düzeltme ameliyatıdır. Revizyon ameliyatına karar vermek için en az 6 ay beklemek gerekir. Çünkü burnun tam oturması en az 6 ay sürmektedir. Ama ideali 1 yıldır, hatta kalın ciltlerde 1,5 yıl beklemeyi tavsiye ediliyor. So the revision rhinoplasty is correction surgery for the cases where after first rhinoplastic surgery they don't get the desired result. So it's necessary to wait about 6 months at least, and ideally it is the 1 year for doing the revision rhinoplasty. And for it depends on the type of the skin. So sometimes it may need up to 1.5 years to wait for the revision rhinoplastics. And my next question, doctor, is what is the difference between the open technique and the closed technique? Rinoplasti ameliyatları iki çeşitte yapılır. Bir açık teknik, bir kapalı teknik. Açık teknikle kapalı teknik arasında tek fark açık teknikte şu kısımdan, burnun ucun alt kısmından yaklaşık 3-4 milimlik bir kesiyle girilerek yapılmaktadır. Kapalı teknikte işte bu kesi yapılmamaktadır ve içeriden kesiler yapılmaktadır. Açık teknik ile burun kıkırdak ve kemiklerin gözlenmesi, burnun yeniden şekillenmesi daha kolay olmaktadır. Çünkü her şey gözümüzün önünde olduğu için. Özellikle mesela burun ucu ameliyatlarında problem kişilerde açık teknik yapmak daha uygun. Ayrıca piezo cihazını kapalı teknikte kullanmak biraz zor oluyor. Açık teknikte daha önümüzde olduğu için piezo cihazını da daha kolay kullanabiliyoruz. Açık teknikte yapılan bu kesilerde hiçbir şekilde iz kalmıyor. Belli bir süre sonra bu izler kayboluyor. Ben de şahsi kendim rutin ameliyatlarımda açık teknik kullanıyorum. Çünkü bütün yapılara, kemiklere, yumuşak dokuya, kırdaklara daha hakim oluyorum ve piezo cihazını daha rahat kullandığım için rutin kullanımda, günlük ameliyatlarımda ben de açık teknik ameliyatı kullanmaktayım. So open technique rhinoplasty is performed through small injection in the front of the nose.
It's about about 3 to 4 millimeters. So it is on the tip of the nose, this frontoid. So in the open rhinoplastic technique, the cartilage and the bone structures of the nose can be shaped more detailed than a closed one. In the closed rhinoplastic surgery, we do not do the cuttings from side, and we do it from inside of the nose. And it's really difficult to use the what's that machine for the operation. So in the open surgery, it opens us much more ways to do the correction really in detail. So that's why our doctor also prefer using the open rhinoplastic surgery, because it gives more space to do the more detailed surgery. Please tell me, which are the main benefits of this kind of surgery, rhinoplasty? Hangisi daha şey diyor hocam? Benefit Yararlı. yararlı. Şimdi bu açık ve kapalı teknik ikisi de yararlı tekniklerdir. Bu hastanın burnunun yapısına, cerrahın tecrübesine ve kullandığı yola bağlıdır. Yani diyelim ki eğri burnu var, çok eğri burnu var. Bunu kapalı yapamayız. Veya çok kalın burnu var. Bunu da kapalı yapmak uygun değildir. Bunları açık teknik kullanmak lazımdır. Ama çok hafif bir kemeri vardır. Hafif bir burun ucunda bir problem vardır. Bunu kapalı yapılabilir. Ayrıca dediğim gibi piezo tekniği açık teknikte daha iyi kullanılır. Ama sonuç olarak bu iki teknikte kullanılır ama doktorun alıştığı bir teknik vardır. Hastanın da genel bir yapısı vardır, burun yapısı ve hastaya ve doktorun tecrübesine göre değişiyor. So doctors say that both rhinoplastic ways are really efficient and beneficial for the patients, but it may differ from the structure of the nose. Let's say you have really a curved nose structure, so they cannot do the surgery without open surgery. So, and it also depends on the skin type. If it's thin or more not thin. So doctors, and it depends on doctor's experience also. Okay. And how doctor feel to do that surgery, how freely he can do that surgery. Okay, and my last question, doctor, I have a problem, let's say, with my nose. When should I think about rhinoplasty surgery? You mean when? Soruyu anlamadım. When do you recommend? Do you recommend a person to have this kind of surgery? Bu bir burun sorunum var diyor hocam. Ve bu burun sorunu olan bir insana bu rinoplastiği önerir misiniz diyor. Hangisini? Hangisini önerirsiniz ya da genel olarak bir öneriniz var mı? Önce hastayı muayene etmek lazım. Dediğim gibi hastanın burun yapısı, kemik ve kırdak yapısına göre değişiyor bu açık ve kapalı. Yani daha kötü, diyelim ki özetle daha kötü burunlar, kırık burunlar, işte eğri burunlar açık yapmak gerekir. Daha basit burunlar kapalı yapılabilir. Onu ama hastaya öncesinden değerlendirmek lazım. So to give you the correct answer, we have to firstly examine the patient and check the structure of the nose. So it depends on how nose condition on the moment of the examination. So you can say no to a person. Sometimes yes. Sometimes there can be cases that the patient won't need any surgery. Okay. Thank you very much for all this information. Hope to talk to you soon again. Have a nice evening.
Thank you very much. Thank you very much. Bye bye. Bye. Bye bye! A fost, doamnelor, domnilor, așadar, domnul Dr. Turhan San din cadrul Medical Park Göztepe Hospitals. Am vorbit despre operația de rinoplastie, de remodelare a nasului, atât din punct de vedere estetic cât și funcțional. Până data viitoare, la o nouă întâlnire cu un alt medic de top, vă doresc numai bine, la revedere!